korona sürecinde uçuş yapmak istiyorsanız artık, örneğin İsveç'ten Türkiye'ye, ülkeye göre değişiyordur kurallar mutlaka. Öncelikle bir korona testinizin olması gerekiyor, negatif sonuç içeren. Bu korona testini 1-5 gün arasında ücretsiz çıkartıyor devlet kurumları, devlete ait hastaneler. Fakat bu korona testini siz birkaç gün kala yaptırmak istiyorsanız ne kadar ödeyecektik Anna? Minimum 1300 bulduk. 1300 krona kişi başı ödemek zorundasınız. Bebek için bunu yaptırmanıza gerek yok. Türkiye'ye giriş için link bırakırım videonun altına. Bir form doldurmanız gerekiyor. Kare kodlu ve otomatik HES kodu oluşturan. Bu formunuz ve PCR test sonucunuz elinizde ise herhangi bir sorun yaşamadan check-in yapabiliyorsunuz. Erken gelmenizde fayda var. Sırayı görüyorsunuz. Durum böyle. Bugün biraz şanslıyız. Karin Antalya'ya gideceğini anladı. Pek ses etmiyor sanki. Değil mi Karin? Lütfen bozma kendini. Onun haricinde havalimanına gelmek, biz Uber ya da Bolt kullanıyoruz ya da başka şanslarınız da var. Bunun için biz Mölndal'dan buraya gelmek için ortalama 250-300 kron ödüyoruz. Seçtiğimiz arabaya vesaireye göre değişiyor. Burası Göteborg Havalimanı. Gördüğünüz gibi korona Göteborg Havalimanı'nda vurmuş durumda. Bebekle yolculuğu merak edebilirsiniz. Tabi biraz zor oluyor arabaya sığması. Gerekirse 2 taksi çağırıyorsunuz. Masrafınız 2'ye katlamış oluyor. Gördüğünüz gibi bizim birçok malzememiz var. İşte Karin'in malzemelerini de alacağımızdan dolayı 50 kilo hakkımız var. 2 yetişkin bir çocuk olarak. Pegasus için konuşuyorum. Pegasus bebek arabasını ücretsiz alıyor üstüyle birlikte. Ancak ikinci bir puset gibi bir şeyiniz varsa o ücrete tabi ya da 50 kilonuzun içinde olmak zorunda. Firmalara göre değişiyordur tabii ki bu kurallar. Menür. Acıktın mı acaba? Biraz acıkmış olabilir. Tatlı şey. Antalya'ya gidiyorsun. Akdeniz'in incisine gidiyorsun. Evet. Covid'den sonra mutlaka değişkenlik gösterecektir. Şu taşıma arabalarını demirden dışarıdan hemen otoparktan alabiliyoruz. Bunları yüklerimizi verdikten sonra da hemen orada tekrar geri bırakabileceğiz. Dolayısıyla bebekle yolculuğun çok zor olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bazı zorlukları var, ekstra masrafı var ama yani güzellikleri de bir başka. Bizim için ilk deneyim olacağı için böyle detaylı olarak anlatmak istedim. Biz biraz tereddüt ettik, biraz korktuk, telaşlandık falan ama bence telaşlanacak bir şey yokmuş. Buraya geldikten sonra bunu söyleyebilirim. Genel olarak dikkat etmeniz gereken şey negatif bir korona testi almak ve ülkeye giriş için barkodlu belgeyi oluşturmak, HES kodu yaratan. Onun haricinde bu taşıma olayları çok rahat çözülebiliyor. Yanınızda sütün hazır olmasında fayda var tabi. Maske zaten şart. Yani İsveç'te maske şartı yok ama ben daha önceki Antalya uçuşumda da uyarıldım, maskenizi takar mısınız falan gibisinden. Zaten Pegasus uçağında şart. O yüzden maske almayı da unutmayın yanınıza. Onun haricinde böyle bir tatlı bebeğiniz varsa zaten neler almanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Bu çocuk için her şey oyuncak olabiliyor. Bu da annesini gören çocuktu. Şimdi gördüğünüz gibi check-in'i yaptık. Check-in'i yaptıktan sonra bu bebek arabasıyla beraberiz. Bunlar kabine alacağımız çantalarımız. Şimdi girişimizi yapacağız. Yine bir bebek odası.
Bizim mekan bebek odası. Yine tertemiz. Sanki evde daha bir memnuniyetsiz gibisin ya. Gezerken daha bir keyfin yerinde gibi. Ne diyorsun bu işe? Hı? Bakıyorum keyfin yerinde. İsveç'te sular içilebiliyor arkadaşlar her yerde. Depolanmıyorsa böyle akan su şeklindeyse. Babacım bu soğukta üşümüyor musun sen ya? Allah'ım Antalya'ya gideceğim diye mi seviniyorsun sen ya? İnsan biraz üşür. Burada bebek arabamızı veriyoruz. İkiye böldük, 2 parçayla böyle tık tık. Karin'i bir göster bakayım. Babacım. Babacım. Maskelerimizi giymemiz gerekiyor uçağa binmeden önce. O yüzden bekliyoruz şu anda. Stockholm gezisi videomuzdaki rahatlığını hatırlıyor musunuz? Bakın. Şimdi de uçakta. Bebekle korona sürecinde uçmanın biz bir zorluğunu göremedik. Ayrıca bebekle uçmanın da büyük bir zorluğunu göremedik. Evet, elleriniz falan dolu oluyor ama bunun haricinde büyük bir sorun yok. Çantalarınız, fazladan taşımanız gereken bir şeyler var ama ekstradan bir problemler yok. Bunlar taşımakla alakalı problemler. Eğer sizin taşımanız gereken çok fazla eşyanız yoksa bir problem olmuyor. Mesela şimdi türbülansa girdik hafiften. Anne tabii korkuyor biraz. Bebekle uçmanın sıkıntıları da bunlar. Ama gördüğünüz gibi Karin'in umurunda bile değil. Uçmakmış, kaçmakmış, trenmiş. Çok rahat yani. Keyfi yerinde. Ne diyorsun Anna? Sen ne düşünüyorsun? İyi, bence gayet güzel, çocukla gezmek zor değil. Evet. Özellikle düşündüğüm kadar zor değil. Evet. Biz aslında Karin'in kalkış ve inişte falan çok ağlayacağını hayal ediyorduk. Ama şükür şimdilik kalkışta hiç problem yaratmadı. Biraz hafiften bir dakika kadar falan ağladı uçağa bindiğimizde. Ama anne sütünü alınca bir problem kalmadı. Anne emzirdi ve ağlamayı kesti direkt. Hatta uyudu. Umarım her zaman böyle olur. Bize bol bol gezme şansı verir bu sayede. Uçuş nasıl gidiyor?
Karin kontrolü. Anlatır mısın? Son durumdan bahseder misin? Nasılsın? Son durum bu işte, görüyorsunuz. Sen babacığım. Yolculuğun 1,5 saatindeyiz. Karin biraz mızıldamaya başladı. O yüzden ayağa kalktım. Ara ara yürüyüş yapıyorum, sallanıyorum. İdare ediyoruz. Evet, annesi uykusu gelmiş. Uyuyacak. Acaba erken mi konuştuk? 2 saat oldu. Ufak tefek ağlamalar var ama Karin durmuyor. Yani annesi özellikle yürümesini istiyor böyle. Yürürse tamam, susuyor. Yürümezse basıyor cızıltıyı. Herhalde 5-6 tur attı Anna. Sonunda uyudu bizim bıdık. Dün aşılarını yaptırmıştık. Biraz ondan da huysuzluğu var diye tahmin ediyoruz ama 1-2 mızıldamadan fazla bir şey yok. Olur yani o kadar. Bebek sonuçta. Bizim şu andaki şansımız uçağın boş olması. Koronanın tek olumlu yanı olabilir yani bu uçağın boş olması. Dolayısıyla ters biraz da var. Ama Karin'in haberi yok herhalde. Ne diyorsun sen? Haberi yok. Güzel sallanıyor. Güzel sallanıyor, evet. Boşuna da gidiyordur belki. Şöyle. Bu ciddi türbülanslar sanırım Karin'e yaradı. Keyfi yerinde gibi. Anna biraz tedirgin. Anna anne. Bakalım Karin inişte nasıl bir tepki verecek.